Merhaba arkadaşlar. Doktor bebeğimi örmeye devam ediyoruz. Kollarını da hazırlayalım. Ben bir tanesini ördüm. İkincisini birlikte öreceğiz. Önce kolları hazırlayalım. Sonra gövdesiyle devam edeceğiz arkadaşlar. Çünkü kolları hazır olması lazım. Bluz renginde tişörtünün bodysinin renginde yaptım arkadaşlar. Kolu bu renk yaptım. Çünkü gövdede bluz kısmı da bu renk olacak. O yüzden ten rengi ve gri. Siz istediğiniz bir ip kullanabilirsiniz arkadaşlar. İki tane uyumlu kıyafeti için renk seçebilirsiniz. Ben gri ve bordoyu kullanacağım arkadaşlar. Eteğinde bordo, bluzunda da gri kullanacağım. O yüzden kolunda da gri rengi kullanıyorum. Şimdi ten rengiyle başlıyorum. Sihirli halka için arkadaşlar 7 tane sık iğne yapacağız. 7 tane, 6 değil de bu sefer 7 tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. Sihirli halkanın içine yapalım. 7 sık iğne yaptım arkadaşlar. Şimdi spiral şekilde örüyoruz. 7 sık iğne olarak 2 sıra daha öreceğiz. Arttırma eksiltme yapmıyoruz arkadaşlar. 2 sıra. 2 sıra daha böyle etrafından dönerek 7 sık iğne örelim arkadaşlar. 2 sıra ördüm arkadaşlar. Ortasındaki sihirli halkanın ipini güzelce sıkıştıralım. Şimdi buraya belirtecimizi koyacağız arkadaşlar. Buraya belirteç koyalım. Ben koymadan da yapıyorum ama koymanızda fayda var. Sıradaki ilk halkanın için arkadaşlar 4 tane sık iğne yapacağız. Aynı halkanın içine 4 tane. 1, 2, 3, 4. 3 tane sık iğne yapacağım sırada. Sıradaki devam ediyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3 tane yaptım. Bir tane arttırıyorum arkadaşlar. Sıradaki halkaya çift batıyorum yani. Çift battım. Ve 2 tane sık iğnem kaldı. Bakın burada. O 2 sık iğneyi de örüyorum. Ve arkadaşlar sayım 11'e çıktı. 2 sırada 11 sık iğne olarak öreceğiz. Arttırma eksiltme yapmadan 2 sıra 11 sık iğne örelim. 2 sıra ördüm arkadaşlar. Şimdi 2 sık iğne bir arttır yapıyorum. 2 sık iğne bir arttır. Devam ediyoruz. 5 sık iğne bir arttır yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne bir arttır ve kalan 2 sık iğnemizi de öreceğiz arkadaşlar. Toplamda 13 sık iğneye ulaşacağız. 2 tane arttırdık. Sıradaki 2 tane sık iğneyi de ördüm ve sayım 13 oldu arkadaşlar. Şimdi bu sırada 2 sık iğne yapacağım. Devam ediyoruz arkadaşlar. 2 sık iğne, 1, 2 sık iğne. Eksiltme yapacağız. Fakat eksiltmeyi arkadaşlar şöyle yapacağım. Bir delik atlayacağım, ikincisine yapacağım. Bir delik atladım, 3 sık iğne yapacağım. 1, 2, 3 sık iğne. Şimdi yine bir delik atlayacağım arkadaşlar. Bir tane deliği atlıyorum, ikincisine batıyorum. 2 sık iğne, 3 sık iğne yapıyorum yine. 1, 2, 3. 3 tane sık iğnem kaldı arkadaşlar. Birini atlıyorum. Son ikisine yapıyorum sık iğne. Ve sayım 10'a düştü arkadaşlar. 3 tane eksilttim. 10'a düştü. Şimdi 2 sıra 10 sık iğne örelim. 2 sık iğne, 2 sıra 10 sık iğne örelim arkadaşlar. Arttırma, eksiltme yapmayalım. 2 sıra ördüm arkadaşlar. Şimdi burada arttırma yapacağım. 4 sık iğne bir arttır, 4 sık iğne bir arttır. 2 kere. 4 sık iğne bir arttır. 2, 3, 4 sık iğne bir arttır, yani aynı yere 2 kere batıyorum. Yine bir kere de arkadaşlar 4 sık iğne bir arttır yapacağım burada. Arkadaşlar bu aşamada çok az bir elyaf içine dolduralım elimizin.
Şu kısmı, bakın şu 4 tane arttırma yaptığımız yer parmak olacak arkadaşlar. O baş parmak gibi duracak yani. Elimiz şöyle olacak. Şimdi renk değiştireceğiz arkadaşlar. Gri ipe geçiyorum. Gri ipi alıyorum arkadaşlar. Sayım 12'ye çıktı. Ve 24 sıra gri iple öreceğim. Şöyle son halkayı, çekme halkasını, şu son sık iğnenin arkadaşlar çıkaralım. Gri ile çekelim onu. Ve ten rengi ipi kesip arkadaşlar orada bağlayalım. Sayım 12'ye çıkmıştı. 12 sık iğne arkadaşlar. 24 sıra. İpinizin kalınlığına göre değişebilir arkadaşlar. Onu santimini size söyleyeyim. Arkadaşlar 12 santim olmuş benim kol boyum. Çünkü bu ipin markası ikisi aynı ama gri biraz daha kalın arkadaşlar. Ben öyle 12 santim yaptım. Siz de ipinize göre ayarlayabilirsiniz 12 santim olarak. Şimdi işte dediğim gibi 24 sıra ben yapacağım. Bunu 24 sıra yaptım çünkü. 24 sıra sıra sonuna kadar, yani kol boyunca öreceğim 24 sıra. 12 sık iğne olarak. Kol boyunca ördüm arkadaşlar. 12 santim. 24 sıra oldu. Şimdi kapatacağız. Nasıl kapatacağız arkadaşlar? Şöyle kolumuz düz olsun. Yani parmağı yana gelsin. Bu şekilde bir iki sıra bir iki sık iğne örebiliriz arkadaşlar, şu yana gelmesi için. İçine elyaf doldurdum. Yalnız şu son kısma bir parmak kısma doldurmuyorum arkadaşlar. Kolların yanaşması için. Oraya çok az oluyor. Yani şuraya kadar dolduruyorum. Şimdi birleştireceğiz iki kanadını. Bir buradan alıyoruz, bir karşıdan alıyoruz arkadaşlar. Dört sık iğne ile birleştireceğiz. Bir buradan, bir karşıdan. Böyle aldım. Şimdi burada bir eksiltme yapacağım arkadaşlar. 5 sık iğne oluyor yoksa. 5 sık iğne olmasın diye burada bir tane battım, çektim arkadaşlar. İkincisine batıyorum, karşıya geçiriyorum. Karşıdaki sık iğneye ve ikisini birlikte çekiyorum arkadaşlar. Böylelikle bir sık iğne yapmış oluyorum, eksiltmiş oluyorum. Ve burada bir tane daha sıkı bir şekilde yapalım arkadaşlar. Bir zincir çekelim ve bitirelim. İp uzun kesmemize gerek yok. Çünkü bunları dikmeyeceğiz. Böyle arkadaşlar, şöyle ortaya gelsin. Çünkü parmağı 4 sık iğne olan yer burası arkadaşlar, bakın. Burası böyle yana gelmesi için bunun böyle olması gerekiyor. Yani şu elinin üstünde düz olması gerekiyor. Yani bu açıyı ayarlayın arkadaşlar. Böyle ikisinin de parmakları öne gelecek. Bu şekilde yerleştireceğiz. Böyle arkadaşlar, kolları da bitirdik. Sıra gövdeyi örmeye geldi arkadaşlar. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.